Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Türk kültürü uzmanı Ayşe Yıldız. Ayşe Hanım bugün bize Türk kültürü hakkında bilgi veriyor. Bu podcast yabancılar için. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün burada olmak çok güzel. Ayşe Hanım, hadi başlayalım. Türk kültürü hakkında insanlar en çok ne biliyor? Türk kültürü çok zengindir. Türkiye'de farklı şehirlerde farklı gelenekler vardır. Ama bazı şeyler her yerde aynıdır. Mesela misafirperverlik çok önemlidir. Türkiye'de insanlar misafirlere çok iyi davranıyor. Ev sahibi misafire çay veriyor, misafir için yemek hazırlıyor. Çay dediniz. Şu soru aklıma geldi. Türk kahvesi ve Türk çayı da kültürün önemli bir parçası, değil mi? Evet, çok doğru. Sabahları genellikle çay içiyoruz. Kahvaltıda, okulda, işte her yerde çay var. Kahve biraz daha özel. Daha az kahve içiyoruz ama bazı insanlar çaydan daha çok kahve içiyor. Ama bazı insanlar sadece misafir için kahve yapıyor. Küçük bir fincan kahveyle büyük sohbetler yapıyoruz. Kahve falı da çok popüler. Ondan da bahsedelim mi? Evet, kahve içtikten sonra fincanı kapatıyoruz. Sonra kahve falına bakıyoruz. Aslında insanların çoğu fala inanmıyor. Ama bu bir oyun gibidir ve eğlencelidir. Bu yüzden yapıyorlar. Peki Türk mutfağı nasıldır? Türk mutfağı çok çeşitlidir ve bütün dünyada ünlüdür. Kebap, mantı, dolma, börek hepsi çok ünlüdür. Ama kebap ve döner en ünlü yemeklerimizdir. Ve bir de baklava var. Baklava da çok ünlü bir tatlımızdır. Ve sütlaç, kadayıf, künefe bunlar da çok güzel tatlılarımızdır. Gerçekten yemek kültürümüz çok çeşitli. Türkiye'de yemek yapmak ve yemek bizim için hobi gibidir. Biz yaşamak için yemek yemiyoruz, mutluluk için yiyoruz. Yemekten sonra da genellikle çay içiyoruz. Türk yemekleri gerçekten çok lezzetli. Evet, çünkü biz yemeğe sevgimizi koyuyoruz. Peki Türk müziği ve dansı hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Türkiye'de her bölgenin yerel müziği farklıdır. Karadeniz'de horon, Ege'de zeybek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halay müzikleri ve dansları vardır. Ama bunları bütün Türkiye'de dinliyoruz. Sadece bunları değil, her tür müzik dinliyoruz. Düğünlerde herkes dans ediyor. Mesela oryantal. Özellikle kadınlar oryantal seviyor. Peki Türk insanları için aile ve bayram ne demek? Aile Türkiye'de çok önemlidir. İnsanların çoğu evlenmeden önce ailesiyle yaşıyor ve 18 yaşından sonra evden ayrılmıyor. Bayramlarda herkes bir araya geliyor. Büyükleri ziyaret ediyoruz. Onlara saygımızı göstermek için ellerini öpüyoruz ve başımıza koyuyoruz.
Bu çok az ülkede var. Çocuklara da şeker ve para veriyoruz. Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı çok önemlidir. Ramazan ayında bir ay oruç tutuyoruz ve bu aydan sonra Ramazan bayramı başlıyor. Kurban Bayramı'nda da fakir insanlara et veriyoruz. Bayramlarda insanlar yeni elbiseler giyiyor, büyüklerin elini öpüyor, birlikte yemek yiyor, fakirlere yardım ediyor. Gerçekten çok güzel gelenekler. Evet, çünkü bayram bizim için sadece tatil değildir. Podcast'imiz yavaş yavaş bitiyor. Podcast'imizi bitirmeden önce yabancılara başka ne söylemek istiyorsunuz? Türkiye çok renkli bir ülkedir. Deniz, dağ, orman, şehir, her şey bir aradadır. İnsanlar sıcakkanlıdır. Yabancılar Türkiye'de hemen arkadaş buluyor. Bu yüzden yabancılar Türkiye'de genellikle burada evde gibi hissediyorum diyor. Bu yüzden herkesi Türkiye'ye bekliyoruz. Ne güzel söylediniz. Gerçekten Türkiye sıcak, güzel ve misafirperver bir ülke. Ayşe Hanım, bugün yabancı dinleyicilerimize Türk kültürü hakkında çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler Türk kültürünü biraz daha yakından tanıdı. Evet, eminim öyle oldu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.